Efendim merhabalar. Size söz verdiğim gibi Aynur Hanım'ın ikinci tarifi soğanlı kıymalı böreği anlatmak için karşınızdayım. Çıtır çıtır sıcacık bir tel çörek hazırlamıştı Aynur Hanım bize. Şimdi bol soğanlı, bol kıymalı bir börek izleyeceğiz. Evet, bu tepsi annemin kaç yıllık evliydim? Kameramanımız yine Şenur Hanım. Aynı zamanda evin hanım ağası. Buyurun beraber izleyelim. Ben de gördüklerimi size aktarayım. Tel çörek yapılırken hazırlanan hamurdan ayrılan bezelerle kıymalı böreğimizi yapacağız. Nasıl hazırladığını hatırlayalım. Önce unumuza tuzumuzu, suyumuzu ekledik. Mayasız bir şekilde hamurumuzu hazırladık. Hazırladığımız hamur iyice yoğruldu ve bir süre dinlendi. Bezeleri ayırma işlemini Şenur Hanım yaptı. Evin gelini de iç malzemelerimizi, iç harcımızı hazırlamaya başladı. Şenur Hanım ise tepesinde. Bu evde benim sözüm geçer. Şenur Hanım bu evde benim sözüm geçer diyerek hanım ağalığını ilan ediyor. Gelin hanımsa saygısından bu duruma ses çıkarmıyor. Üstüne üstlük çay demleyeyim mi diye soruyor. Demli mi? Demli. Bu soğanın içinde ne var şimdi? Bu malzemelerin içinde. Evet, benim de merak ettiğim soruyu Şenur Hanım sordu. Bu iç harcının içinde neler var? Kıyma, karabiber, pul biber, tuz, soğan, kıyma, kavurması, zeytinyağı tabii. Kavrulacak, tamamdır. Benim kafam karıştı. Kıyma var, soğanın içinde var, soğanın içinde kıyma var, tuz var, pul biber, karabiber. Evet, her kata Tepsimizin altına yağını sürdük, üstüne yufkayı koyduk. Onun üstüne de harcımızdan yeteri miktarda koyuyoruz. Daha doğrusu bol bol koyalım, bol bol doyurucu olsun. Evet, bu tepsi annemin kaç yıllık evliydim? Şenur Hanım ne söyleyeceğine karar vermeden cümleye girince cümle yarım kalıyor ama kahkaha geliyor. Ve yine tarifimizin olmazsa olmazı Şenur Hanım'ın kahkahası. 46. 46 yıllık. Öyle mi? Bu tepsi eskiden mi? Anne 46 yıllık evli misin? Allah'ını seviyorsan. Anne doğduğundan beri evli misin? Bir dakika buna bakmalıyım. Evet bu tepsi 46 yaşındaymış. Benimle yaşıt. Ama benden daha genç duruyor. O tarz bir sene de kullanamazsınız. 45 senelik tepsi bu. Evet canım annem. Çok güzel kullanmış. Eskiler çok yokluk çekti. O yüzden malının mülkünün kıymetini çok iyi bilir. Senelerce kullanır. Hiçbir şey atılmaz. Özenle korunur. Aynur Hanım da bu tepsinin kıymetini bilmiş. Hatırası sebebiyle de uzun süre korumuş, kollamış ve bu çekim için de özel olarak bu tepsiyi seçmiş. Ellerini seveyim, ellerini. Senenin hatırası var diye bunu koyuyorum. Şenur Hanım, annesinin siz olsanız bir sene bile kullanamazsınız dediği tepsiyle ilgili bilgileri alınca geri adım attı ve annesinden özür diler gibi ellerini seveyim, ellerini dedi. Ellerine öleyim şuna. Hele bana ne güzel yemekler yapıyor böyle börekler. Zeytinyağlı. Bu arada ben de tarif mi anlatıyorum, magazin muhabirliği mi yapıyorum? Arada bir karışıyor. Yani magazin muhabirliği bu değil gerçi de Türkiye'deki magazin muhabirliği bu maalesef. Evet, teşekkür ediyoruz Aynur Hanım'a. Bu son kat mı? Yok. Evet, son kat değilmiş arkadaşlar. Böreğimiz bir apartman dairesi gibi kat kat çıkıyor. Kaç kat olduğunu Şenur Hanım bile karıştırdı çekim yaparken. Şu ana kadar kaç kat yaptık bunu şu an? 5. Bu 5. kat. Tamam. 6 kat hamur, her katın arasına da soğanlı kıymalı harcımız. Bol bol konuldu. Teşekkür ediyorum. Son katta bittiğine göre bu tepsi fırına girdi ve bakın nasıl çıktı. Görüntünün en güzel yerinde Şenur Hanım kayıttan çıktı ama gördüğümüz kadarıyla bile çok lezzetli, çok iştah açıcı, insanın ağzını sulandıran bir börek çıktı karşımıza. Ellerinize sağlık Aynur Hanım.
Sizin de ellerinize sağlık Şenur Hanım ve Gelin Hanım. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.